Dünya gergin, büyük güçler arasındaki rekabet yüksek, savaş ihtimali her zamankinden daha fazla. Peki ya gerçekten bir 3. Dünya Savaşı çıkarsa Türkiye'nin durumu ne olur? En kritik noktalardan biri Türkiye'nin konumu. Türkiye sadece bir ülke değil, aynı zamanda 3 kıtanın kesiştiği bir köprü. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun tam ortasında yer alıyor. Tarih boyunca büyük güçlerin dikkatini çeken stratejik bir bölge oldu. Bugün de durum çok farklı değil. Türkiye bir NATO üyesi ve NATO'nun en büyük ordularından birine sahip. Bu durumda Türkiye'yi askeri açıdan önemli bir aktör haline getiriyor. Hal böyleyken olası bir dünya savaşında Türkiye'nin rolünü birkaç farklı senaryoya bağlı olarak düşünmek gerekiyor. Birinci senaryo, Türkiye'nin NATO ile birlikte savaşa girmesi. Risk çok büyük. Zira bazı stratejik noktalar hedef haline gelebilir. Özellikle Adana'daki İncirlik hava üssü NATO için önemli bir üs. Malatya'daki Kürecik radar üssü de NATO'nun füze savunma sistemi açısından kritik bir nokta. İstanbul ve Çanakkale boğazları da Karadeniz'den Akdeniz'e geçişin tek yolu. Dünya ticareti ve askeri hareketlilik açısından stratejik önemdeler. İkinci senaryo ise Türkiye'nin mümkün olduğunca tarafsız kalmaya çalışması. İkinci Dünya Savaşı'nın büyük bir bölümünde bunu başardık ve dengeli bir politika izledik. Benzer durum gelecekte de teorik olarak mümkün. Ancak günümüz dünyasında ittifaklar ve askeri ilişkiler çok daha güçlü. Bu yüzden tarafsız kalmak eskisine göre daha zor. Yine de Türkiye diplomatik arabuluculuk rolü üstlenebilir ve savaşan taraflar arasında denge kurmaya çalışabilir. Üçüncü senaryo ise savaşın doğrudan Türkiye'nin çevresinde yani Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaşanması. Enerji hatları, boru hatları ve ticaret yolları bu bölgelerden geçiyor. Kaçınılmaz olarak Türkiye lojistik bir merkez haline gelebilir. Ancak bu durum bazı riskleri de barındırıyor. Örneğin stratejik konumda olacağı için Türkiye'ye yönelik baskılar artabilir. Saldırılara açık hale gelmesi de en yüksek ihtimallerden biri. Bu yüzden askeri stratejistler sanayi merkezleri, limanlar ve askeri üslerin bulunduğu büyük şehirlerin olası bir savaşta öncelikli hedefler haline gelebileceğini belirtiyor. Buna karşın küçük, sanayisi çok gelişmemiş, nüfusu az, yoğun ormanları ve dağlık coğrafyasıyla dikkat çeken şehirlerin genellikle daha güvenli olduğu öngörülüyor. Elbette bunların hepsi yalnızca olasılıklara dayanan stratejik değerlendirmeler. Gerçek bir savaş durumunda hangi şehirlerin ne kadar etkileneceğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü savaşların nasıl gelişeceği, hangi ülkelerin dahil olacağı ve ne tür teknolojilerin kullanılacağı gibi birçok faktör sonucu tamamen değiştirebilir. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra gelelim hepimizi ilgilendiren asıl önemli soruya. Türkiye'ye bir saldırı olursa Ankara nasıl tepki verir? Askeri uzmanlara göre ihtimaller şöyle sıralanabilir. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri doğrudan savunmaya geçer. Hava savunma sistemleri aktive edilir. Kara, hava ve deniz kuvvetleri saldırıları durdurmaya çalışır. Gerekirse karşı saldırılar yapılır. Diğer bir önemli faktör ise Türkiye'nin NATO üyesi olması. Türkiye'ye saldırı durumunda NATO'nun 5. maddesi gündeme gelebilir. Bu maddeye göre bir NATO ülkesine saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye askeri ve lojistik destek vermesi söz konusu olabilir. Bir diğer ihtimal ise Türkiye'nin genel seferberlik ilan etmesi, savaşmanın yanında diplomatik görüşmeler yapılarak ateşkes ve müzakere yolları aranır. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar devreye sokulur. Aynı süreçte devlet, halkın korunmasına yönelik sivil savunma planları yapar, barınak, tahliye, kritik altyapıların korunması gibi önlemler alır. Kısacası Türkiye'ye büyük bir saldırı olursa önce askeri savunma yapılır, sonra NATO desteği gündeme gelir. Ardından ülke içinde seferberlik ilan edilebilir ve diplomatik yollar denenir. Gerçek şu ki, olası bir dünya savaşı senaryosunda Türkiye hem askeri hem de coğrafi konum nedeniyle dünyanın en kritik ülkelerinden biri olmaya devam edecek.